Bazı hikayeler vardır. İnsan aklının sınırlarında dolaşır. Ne tamamen inkar edilebilirler, ne de kolayca kabul edilebilirler. Bazı varlıkların nefes almadan da yaşayabildiği söylenir. Bazılarının yemek yemeden, uyumadan varlığını sürdürdüğü ve bazı hikayeler vardır ki gökyüzünden düşer, toprağa gömülür. Sonra da onlarca yıl boyunca sessizliğe mahkum edilir. Muhtemelen bu ismi daha önce duydunuz. Roswell, UFO'lar, bulanık fotoğraflar, asla kabul edilmeyen toplantılar. Ama bugün bilinenlerin değil, anlatılmayanların peşine düşeceğiz. Çünkü bazı iddialara göre Roswell'de sadece bir cisim düşmedi. Bir sır hayatta kaldı. Yıl 1947. İkinci Dünya Savaşı henüz sona ermiş. Dünya yeni bir korkuyla tanışmak üzere. Soğuk Savaş. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico çöllerinde White Sands Missile Range adlı gizli bir askeri bölge bulunuyordu. 4 Temmuz gecesi şiddetli bir fırtına gökyüzünü kapladı. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde radar ekranlarında alışılmadık bir sinyal belirdi. Bu cisim normal uçaklardan çok daha hızlıydı. Ani yön değiştiriyordu ve hiçbir bilinen teknolojiye benzemiyordu. Kısa süre sonra aynı sinyal Roswell hava üssü radarlarında da görüldü. Bu tesadüf değildi. Durum acil koduyla bildirildi. F-80 Shooting Star jetleri havalandırıldı. Ancak pilotlar hayatları boyunca unutamayacakları bir şeye tanıklık etti. Cisim bir anda kayboluyor. Saniyeler sonra kilometrelerce ötede yeniden beliriyordu. Ne ses vardı, ne egzoz izi, ne de bir patlama. Sanki uzayda değil, gerçekliğin içinde kayıyordu. Pilotlar raporlarında aynı ifadeyi kullandı. Bu insan yapımı olamaz. 7 Temmuz sabahı bir çiftçi arazisinde tuhaf parçalar buldu. Metal ama alışılmış değil. Son derece hafif, bükülüyor ve eski haline geri dönüyordu. Askeri yetkililer kısa sürede bölgeye ulaştı ve 8 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarihe geçecek bir açıklama yaptı. Bir uçan disk ele geçirildi. Gazeteler manşet attı. Radyo yayınları kesildi. Ülke çalkalandı. Ama sadece 6 saat sonra her şey geri alındı. Bu sadece bir hava balonuydu. Ve o andan itibaren sessizlik başladı. Yıllar geçti ama herkes susmadı. 1970'lerin sonlarında bir isim ortaya çıktı. Stanton Friedman bir nükleer fizikçiydi. Devlet projelerinde çalışmıştı ve Roswell dosyasını yeniden açtı. Tanıklar konuşmaya başladı. Askerler, hemşireler, cenaze evi çalışanları, küçük tabut siparişleri, insan olmayan bedenler ve askeri baskı, parçalar bir araya geliyordu. Bazı ifadelere göre enkazda sadece metal yoktu. 2 beden cansızdı. Bir tanesi ağır yaralıydı. Ama bir varlık hayattaydı. Bu varlık nefes almıyordu, konuşmuyordu. Yemek ya da suya ihtiyaç duymuyordu. Ama kalbi atıyordu. Ve en tuhafı onunla aynı odada bulunanlar zihinlerinde düşünceler hissetmeye başladı. Sözcükler olmadan, ses olmadan sanki düşünceler paylaşılıyordu. Askeri uzmanlar ve bilim insanları bir araya getirildi ve iddialara göre 1948 yılında tarihte ilk kez insanlarla dünya dışı bir varlık arasında iletişim kuruldu. Söylenenler sarsıcıydı. Biz fiziksel yaşam formları değiliz. Bedeni yalnızca bir araç olarak kullanırız. Siz de birer biyolojik makinesiniz. Ve sonra o cümle geldi. Ölüm diye bir şey yoktur. O odadaki hiç kimse bir daha eskisi gibi olmadı. Bu iddiaları kamuoyuna taşıyan isimlerden biri de Maximilien de Lafayette oldu. Ona göre bu varlıklar şunu söylüyordu. Dünya bir ceza değil ama bir öğrenme alanı. Ruhlar burada korkuyla yüzleşir. Gücü nasıl kullandığını öğrenir, merhameti keşfeder ve dünyayı çevreleyen görünmez bir enerji perdesi vardır. Bu perde herkesin ayrılmasına izin vermez. Yıllar geçtikçe garip olaylar artmaya başladı. Sadece gökyüzünde değil, okyanusların derinliklerinde, suyun altından çıkan tanımlanamayan cisimler, Bermuda şeytan üçgeni, Japonya açıkları. Hiçbir sıçrama yok, hiçbir iz yok, sanki suyla temas etmiyorlar. Bazıları bunun bir geçiş dönemi olduğunu söylüyor. Belki bunların hepsi bir efsane, belki de bastırılmış bir gerçek. Ama şu soru hala ortada duruyor. Eğer yalnız değilsek, gerçekten kim olduğumuzu hatırlamaya hazır mıyız? Bunun gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalımı takip edin.